Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 25 Eylül 2023 Orta Doğu ve Arap Dünyası ne konuşuyor? Gündemlerinde ne var programına hepiniz hoş geldiniz. Evet, her yayında olduğu gibi sesle ve görüntüyle ilgili herhangi bir sorun yoksa ben Orta Doğu'ya dair, Orta Doğu gündemine dair daha doğrusu derlediğim haberleri aktarmaya başlayayım. Siz de bu arada görüşlerinizi, sorularınızı chat'e yazarsınız ve haberleri aktarmayı bitirdikten sonra zaten chat kısmına bakacağım her yayında yaptığımız gibi. Evet, yavaş yavaş başlayalım. Evet, sorun yok demiş arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar biliyorsunuz kuvvetli birine Karadeniz'de saldırılmasının ardından Kuveyt'te başlayan daha sonra Suudi Arabistan'a sıçrayan bir Türkiye karşıtı kampanya söz konusu olmuştu. Ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden devam ediyordu bu. Yani Türkiye'ye gitmeyin, ırkçılık çok e, yükselişte şeklinde bir takım yorumlar da yapılıyordu sosyal medyada özellikle. Bununla ilgili Arap dünyası da tartışmaya başlamış. Özellikle de Arap basınında Türkiye'deki Araplara yönelik saldırı münferit mi yoksa sistematik bir saldırı mı var şeklinde haberler, yorumlara yer verilmiş. Televizyonlarına bakmadım ama yazılı basından gördüğüm kadarıyla ortamı yatıştırmaya yönelik bir takım haberler bunlar. Ağırlıklı olarak işte Trabzon'da yaşanan olayın münferit bir olay olduğu, Türkiye'de Araplara yönelik topyekün bir hani bir ırkçılık öyle bir durum söz konusu olmadığı belirtiliyor. Aynı zamanda birkaç tane haberde de Türkiye'deki öfkenin ağırlıklı olarak sayıları birkaç milyonu aşan mültecilere, göçmenlere yönelik olduğu da belirtiliyor. Şimdi bunu aktarayım öncelikle. Gelelim İran'a. Şimdi İran'dan başlayalım bölge gündemine. İran güvenlik birimlerinin yaptığı bir açıklama var. Demişler ki Tahran'da bombalı saldırı yapmaya hazırlanan 28 IŞİD militanını yakaladık diye. Bu korkunç bir rakam gerçekten. 28 kişi bir bombalı saldırı hazırlığındaymış Tahran'da ve güvenlik birimleri yakalamış. Ve saldırı gerçekleşseydi muhtemelen çok çok kanlı bir saldırı olacaktı. Diğer taraftan İran'a dair elbette en önemli gündem maddesi İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Birleşmiş Milletler görüşmelerine, toplantılarına katılmak üzere Amerika'ya gitmiş olmasıydı. Amerika'dan döndü reisi ama dönmeden önce CNN'e bir konuşma yaptı, röportaj verdi. Reisi o röportajında nükleer silah yapmak istemiyoruz. Uranyum zenginleştirme çalışmalarımız zaten nükleer silah elde etmek için yeterli seviyede değil demiş. Bunun dışında son dönemde bir de İsrail ile Suudi Arabistan arasında bir normalleşme süreci var biliyorsunuz arkadaşlar. Onunla ilgili de reisi demiş ki Arap-İsrail normalleşmesi, ilişkilerinin normalleştirilmesi başarısızlığa uğrayacak, başarısız olacak diye bir görüş beyan etmiş. Bir de reisi dönerken yanında 3500 parçalık tableti getirmiş arkadaşlar. 3500 parçalık Pers döneminden kalma tableti daha doğrusu. 84 yıldır Amerika'daymış bu tabletler ve zamanında Irak topraklarından oraya kaçırılmış, götürülmüş. Reisi dönerken yanında bu tabletleri de geri getirmiş. Elbette bununla ilgili de geniş yer buluyor haberlerde bu konuda. Irak'a geçelim. Yine İran'ı ilgilendiren bir konu. Arkadaşlar hatırlayacak olursanız geçtiğimiz haftalarda İran Irak'a bir ultimatom vermişti ve demişti ki işte şu süre içinde Irak topraklarında bulunan İran'a muhalif Kürt grupları silahsızlandıracaksın diye. Ve Irak yönetimi de şöyle bir karar almıştı. Evet silahsızlansınlar aynı zamanda bu Kürt grupları İran sınırından uzaklaştırıp Musul gibi daha çok ülkenin iç kesimlerine taşımaya yönelik bir politika belirlemişti. Ancak son haberlere bakılırsa İran bir kere daha bu konuda bastırmaya başlamış, Irak'a baskı uygulamaya başlamış. Bu defa İran diyor ki İran'a muhalif olan ama Irak'ta bulunan silahlı Kürt grupları Irak'tan çıkaracaksınız diyor. Bakalım Irak bu konuya buna ne yanıt verecek?
Yani üçüncü bir ülke lazım çıkarılması için ya da İran'a teslim edilmeleri lazım. Bu da gerçekten ortalığı epeyce karıştıracak bir mesele olabilir. Diğer taraftan Irak'ta çok sayıda küçük etnik ve dini grup, mezhebi grup da var arkadaşlar. Irak çok renkli bir yer o açıdan. Aynı zamanda çok da kanlı bir yer. Tam da bu sebepten dolayı. Çünkü çok renkli, çok mezhepli olmak hani bir taraftan çok olumludur toplumların büyümesi açısından. Ama diğer taraftan eğer o tolerans ortamı söz konusu değilse, uzlaşı ortamı söz konusu değilse aksine çok kanlı süreçlere de sebep olabilir. Velhasıl Irak'ta zaten çok küçük bir topluluk olan Keldani Katolik Kilisesi adına Patrik konuşmuş e, ve demiş ki sistematik bir şekilde yer değiştirmeye maruz bırakılıyoruz. Yani bir yere yerleşiyoruz. Ondan sonra gelip X grubu, sonra Y grubu bizi oradan çıkarıyor, başka bir yere taşıyor ve kültürümüzü de kaybedebiliriz diyor. Evet. Suriye'ye gelelim. Şimdi Suriye'nin kuzeyinde, doğusunda daha doğrusu kuzeydoğusunda Deir Zor civarında aşiretlerle öz yönetime bağlı Suriye Demokratik Güçlerinin güçleri arasında çatışmalar vardı arkadaşlar. Bu çatışmalar büyük ölçüde yatışmıştı ama bugün itibariyle yeniden çatışmalar başladı. Bu sebeple SDG'nin Deir Zor'un bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan ettiğine dair haberler var. Özellikle de tam da Irak-Suriye sınırındaki küçük bir kasabada çok sayıda Amerikan askerinin bulunduğu belirtiliyor. Yine aşiretlerden de buralara saldırı olabileceği yönünde bir tedirginliğin söz konusu olduğu belirtiliyor. Böyle bir karmaşa hali de söz konusu. Bunun dışında Suriye'nin kuzeyi yine canlı arkadaşlar, hareketli ve oldukça da kanlı. Rusya bir kere daha İdlib'i vurmuş, hava saldırısı gerçekleştirmiş. Şimdi bununla ilgili muhalifler en az 2 tane sivilin hayatını kaybettiğini söylüyor. Rus tarafından herhangi bir açıklama yok bu konuyla ilgili. Şam'a doğru gidelim. Şimdi Katar Başbakanı Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada Suriye'ye değer verdi konuşmasında. Katar'ı biliyorsunuz arkadaşlar, Suriye'deki ayaklanma başladığından beri Esad yönetiminin devrilmesi yönünde çok ciddi çaba harcayan ülkelerin neredeyse başında geliyordu. Ve Katar Başbakanı demiş ki Esad konusunda duruşumuz değişmedi. Yani Esad'ın hala gitmesini istiyoruz diyor. Katar'ın bu yaptığı açıklama çok böyle şey bir açıklama değil, şaşırtıcı bir açıklama değil. Neden değil? Katar zaten e, Suriye'nin Arap Birliği'ne, Arap Ligi'ne geri dönmesi konusunda da oldukça olumsuz bir tavır geliştirmişti. Hatta Katar'ı Suudi Arabistan'ın biraz da tehditle ikna ettiği yönünde haberler vardı. Onları da o zaman size aktarmıştım zaten. Evet. Şimdi Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Suriye ile ilgili bir açıklaması var. Diyor ki Suriye'nin kuzeyinde güvenlik tesis edilene kadar Suriye'den çekilmeyeceğiz diyor. Diğer taraftan Suriye tarafı da diyor ki siz oralarda olduğunuz için istikrar ve güvenlik yok şeklinde biraz yumurta tavuk hikayesine dönmeye başladı mesele. İki taraf da birbirini suçluyor bu konuyla ilgili. Lübnan'a gelelim. Şimdi arkadaşlar Lübnan'da ciddi bir ekonomik ve siyasi kriz var. Lübnan'ın cumhurbaşkanı yok. Yani şu anda birçok ülke devreye girmiş durumda. Suudi Arabistan, Fransa, Katar, İran dahil olmak üzere. Ve Lübnanlı tarafları bir isim ya da en azından hani birkaç isim üzerinde uzlaştırmaya çalışıyorlar ki bir cumhurbaşkanı seçilebilsin. En nihayetinde Lübnan'da çok sert bir vekalet savaşı da var. Yani çeşitli ülkelerin Lübnan'daki çıkarları doğrultusunda desteklediği siyasi gruplar var Lübnan'da. Ve bu gruplar üzerinden ciddi güç mücadeleleri de devam ediyor. Şimdi Lübnan'dan gelen son haberlere göre henüz Cumhurbaşkanlığı aday adayı konusunda uzlaşmış değiller. Ama Katar, Lübnan konusunda İran'ı ikna etmeye çalışıyor şeklinde bir haber var. Şimdi Katar ağırlıklı olarak Suudi Arabistan ve Fransa'ya yakın bir duruş sergiliyor. İran biraz daha aykırı bir duruş sergiliyor burada. Uzlaşamadığı isimler söz konusu, uzlaşamadıkları isimler söz konusu.
bu konuyla ilgili de İran'ın yakın dostu olan Katar'ın İran'ı ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor. Eğer ikna olursa İran, yani Lübnan'ın bir cumhurbaşkanı olabilir bir ihtimalle. Diğer taraftan İsrail-Lübnan sınırı epeyce ısındı. Şimdi burada da iki taraf birbirini suçluyor. Lübnan-İsrail sınırında Şeba çiftlikleri denilen bir yer var arkadaşlar ve İsrail'in işgali altında. Ve İsrail tarafı diyor ki Şeba çiftlikleri civarında tel örgüleri aşıp İsrail tarafına geçen bir araç vardı ve araca biz müdahale ettik diyor. Lübnan tarafı da diyor ki hayır, İsrailliler o sınırı aştılar, öbür tarafa geçtiler diye karşılıklı göz yaşartıcı gaz ve sis bombası gibi bir takım şeylerin kullanıldığı kısa bir çatışma yaşanmış, gerginlik yaşanmış. Ama silahlı çatışmaya varmamış arkadaşlar, onu söyleyebilirim. Lübnan'daki bir başka önemli mesele ise Filistinliler arasındaki çatışmaydı. Biliyorsunuz Ayn Hilve adlı bir Filistinlilerin daha doğrusu 1948'den itibaren topraklarından göç etmek zorunda kalan Filistinlilerin yerleştiği bir kamplardan biri Ayn Hilve. 12 tane kamp var Lübnan'da bu şekilde. Ayn Hilve'de de en hani sekülerinden en İslamcısına, radikaline kadar birbirinden farklı siyasi ideolojik görüşte olan Filistinli gruplar var ve bunlar arasında çatışma hiç eksik olmuyor. Yine geçtiğimiz haftalarda bu radikal İslamcı grupların El Fetih'in bir komutanını öldürmesinin ardından çatışmalar başlamıştı. Daha sonra çatışmalar bir şekilde durduruldu. Araya devreye giren taraflar oldu. Ülkeler oldu, hatta siyasetçiler oldu bölgeden. Çatışmalar durdu ama ondan sonra da El Fetih çatışmayı başlattı. Bu defa komutanımızı infaz eden failleri bize vereceksiniz diye bir çatışmaya girdi. Nihayetinde bu çatışmalar tekrar etti geçtiğimiz hafta ve bir şekilde daha hem Lübnan'dan hem de bölgeden tarafların, işte siyasi grupların, önemli siyasi isimlerin devreye girmesiyle birlikte Ayn Hilve'deki çatışmalar durdu. Hatta kampın güvenliğinin sağlanması için bütün Filistinli gruplardan müteşekkil bir silahlı grup kurmuşlar ve kamptaki yönetimi hep birlikte Filistinlilerin bütün grupların katılacağı şekilde yöneteceği, kontrol altına alacağı bir grup oluşmuş oldu. Umarız ki bundan sonra böyle çatışmalar yaşanmaz orada. Çünkü çok sayıda insan kampı terk etmek zorunda kaldı. Arkadaşlar zaten kampta zor şartlarda yaşıyorlar. Birleşmiş Milletler'in eğitim, sağlık desteğiyle yaşıyorlar. Hatta gıda desteğiyle yaşıyorlar büyük ölçüde. Bir de bu tarz çatışmalarla birlikte olmayan altyapı daha bir harap oluyor, üst yapı daha bir harap oluyor. İnsanlar tekrar tekrar kamptan kaçmak zorunda kaldılar her çatışma başladığında. Böyle bir sefalet durumu da yaşandı. Ama Lübnan'ın tek meselesi Filistinliler değil elbette. Suriyeli göçmenler ya da Suriyeli mülteciler meselesi de Lübnan açısından oldukça ciddi bir problem haline geldi siyasetçilere göre diyorum. Onların söylemleri çerçevesinde. Ve Lübnan'daki siyasi hareketlerden biri olan Ketaib'in bir çağrısı var. Ketaib demiş ki Suriyeliler işte şehirlerde, köylerde, kasabalarda değil kamplarda yaşasınlar ve ülke içine dağılmış olan Suriyelileri kamplara yerleştirelim. Daha sonra da ülkelerine geri gönderelim demiş. Evet. Lübnan çok ciddi çaba harcıyor arkadaşlar Suriyelileri geri gönderebilmek için ama çok kolay bir şey değil yani. Şam'la da iletişimi var bu konuyla ilgili. Ve Lübnan'ı ilgilendiren bir başka mesele de Hizbullah'ın hava üssü meselesi. Şimdi bunu İsrailler gündeme getirdi. Yani bir takım uydu fotoğrafları üzerinden Hizbullah'ın bir helikopter ve küçük uçak inecek şekilde bir pistlerin de olduğu bir bölge inşa ettiğini iddia etti İsrail. Lübnan tarafında yetkililer bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamışlar. Hizbullah da bu konuyla ilgili sessiz. Ama diğer taraftan işte yayınlanan haberlerde diyor, haberlerde de kafalar karışık. Neden karışık? Çünkü bir kısmı evet diyor, bu fotoğraflarda kanıtlıyor ki Hizbullah orada bir askeri üs inşa ediyor diyor Güney Lübnan'da, ama bir kısmı da diyor ki hayır, bu Hizbullah'ın bir askeri üs inşa ettiğini göstermez diye.
Velhasıl Lübnan basınının da gündeminde bu konu ama bir karara varabilmiş değiller. Özellikle de Hizbullah'ın ve diğer siyasi hareketlerin sessiz kalması sebebiyle bir türlü olayı çözüme kavuşturamamışlar. Bu arada fotoğraflara baktım arkadaşlar ben. Uydu fotoğrafları. Başka fotoğraflar var mı bilmiyorum ama çok da böyle uçaklık, helikopterlik bir alan yokmuş gibi geldi ama tabii ben uzman değilim. Yani askeri uzman değilim. Dolayısıyla bu konuyla ilgili hani şu şöyledir, bu böyledir şeklinde yorum yapmam mümkün değil elbette. Onun bir askeri uzmanın görmesi gerekiyor elbette o fotoğrafları. Gelelim İsrail'e. Şimdi İsrail 3 gündür Gazze'yi vuruyor arkadaşlar. İsrail'in Gazze'yi bu defa vurmasının sebebi de İsrail tarafıyla Gazze'yi daha doğrusu kuşatma altında tutuluyor biliyorsunuz. Gazze'yi ayıran bir dikenli teller ve duvarlar var. İşte bir grup Filistinli o dikenli tellerin olduğu bölgede bir takım gösteriler yapmışlar. Ondan sonra İsrail tarafına bir şeyler fırlatmışlar anladığım kadarıyla. Ondan sonra İsrail tarafı karşılık vermiş ve olaylar büyümeye başlamış. İsrail 3 gündür Gazze'yi vuruyor. Ama çok çok büyük bir saldırı değil bu, onu söyleyebilirim. Yine de her halükarda Gazze'nin çok hani küçük bir alana sıkışmış çok sayıda yüz binlerce insanın olduğu düşünüldüğünde elbette ki küçük de olsa büyük de olsa bu saldırılar insanların hayatlarını doğrudan olumsuz etkiliyor. Ama İsraillerin gündeminde başka meseleler var arkadaşlar. Bunlardan birincisi şu: İsrail vatandaşlarının Amerika'ya vizesiz gidebilmesi meselesi konuşuluyor. Yani en son biliyorsunuz zaten Birleşmiş Milletler'deki toplantıya, görüşmelere ve konuşmacılar arasında daha doğrusu Netanyahu da vardı. Ve nihayet Netanyahu Biden'la da görüşme şansı elde etti. Bu görüşmenin ardından da İsrail vatandaşlarının Amerika'ya vizesiz gidebileceği yönünde bir açıklama gelmiş arkadaşlar. Basında yer alıyor bu da. İsrail açısından ikinci önemli mesele ise Suudi Arabistan ile normalleşme meselesi. Bununla ilgili Netanyahu zaten Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada da bu konuya yer ayırdı ve dedi ki Suudi Arabistan ile tarihi bir anlaşmanın eşiğindeyiz dedi. Ama tabii Birleşmiş Milletler konuşmasında Filistinlileri göstermeyen, Filistin'i göstermeyen bir harita kullanması epeyce tepkiye sebep oldu. Filistinlerden de hiç bahsetmedi. Doğrudan Suudi Arabistan'ı muhatap alan bir konuşma yaptı. Bu arada bir de Suudi Arabistan'ın ulusal günüydü arkadaşlar geçtiğimiz gün. Ve İsrail'de Suudi Arabistan'ın ulusal günü vesilesiyle Suudi Arabistan'ı kutlamış. Böyle bir takım köprüler kurmaya, zeytinler ne derler, zeytin dalları uzatmaya çalışıyor İsrail tarafı. Ama birazdan geleceğiz onlara elbette. Suudi Arabistan tarafı da boş değil buna karşı. Şimdi Henry Kissinger'ın bir demeci var. İsrail basınına konuşmuş arkadaşlar. 100 yaşında bu arada. Ve Kissinger demiş ki 1973'teki Arap-İsrail Savaşı'nda İsrail'in kazanması için çok çaba gösterdik. Biz bunu zaten biliyorduk da hani tabii Kissinger gibi bir adamdan duymak apayrı bir şey. Ve demiş ki bizim müdahalemiz sahadaki durumu oldukça değiştirdi. Ayrıca bir de İsrail-Mısır arasındaki barış görüşmelerinin seyrini de değiştirdi demiş. Ve Kissinger'a göre eğer 73'te Araplar kazansaydı Sovyetler Birliği Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı kazanmış olacaktı. Ne alakası var Sovyetler Birliği'nin? Çünkü Arap-İsrail Savaşı'nda Arapların başlıca en güçlü ordusu zaten Mısır ordusuydu. Mısır'la Sovyetler Birliği'nin ilişkileri oldukça iyiydi o dönemde. Yine aynı şekilde Suriye'nin de oldukça iyi ilişkileri vardı Sovyetler Birliği ile. Dolayısıyla Amerika bunu Sovyetlerle kendi aralarında bir savaş olarak görmüşler. Filistin'e gelelim. Şimdi Filistin yönetiminin lideri Mahmut Abbas da Birleşmiş Milletler'de bir konuşma yaptı. Hatta iki devletli çözümün öne çıkarıldığı bir çözüm sürecinin artık başlaması gerektiğini, yeniden canlandırılması gerektiğini söyledi. Ama Mahmut Abbas'a ve Mahmut Abbas'ın bu konuşmasına yönelik tepkiler ard arda gelmeye devam ediyor.
Bununla ilgili yine Filistinli bazı gruplar açıklama yapmışlar. Demişler ki Mahmut Abbas Filistin meselesini uluslararası toplumun sırtına yüklüyor ve bu da bize herhangi bir ilerleme sağlamıyor. Yani bizim de bir şeyler yapmamız lazım. Filistin yönetiminin de bir şeyler yapması gerekiyor. Bu sadece uluslararası topluma çağrı yapmakla çözülecek bir mesele değil demişler. Ürdün Kralı'nın bir açıklaması var yine Filistin'le alakalı. Tabi burada İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme sürecinden bahsediyor kral. Ama Suudi Arabistan'ın adını vermiyor. Ürdün Kralı demiş ki bölgedeki barış görüşmeleri, barış anlaşmaları Filistinlileri de kapsamalıdır demiş. Ve tam da bütün bunlar konuşulurken arkadaşlar önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'dan bir heyetin, bir grubun Filistin'e gitmesi ve Mahmut Abbas yönetimiyle görüşmesi bekleniyor. Mevzuda normalleşme meselesi. Biliyorsunuz Suudi Arabistan ilk bu normalleşme meselesi gündeme geldiği zaman İsrail tarafına dedi ki git Filistinlilerle önce anlaş, onların haklarını ver, ondan sonra gel biz normalleşme meselesini konuşalım demişti. Hatta bu cevabından dolayı Suudi Arabistan'ın bu cevabından dolayı Filistin tarafı da 3-4 maddelik bir talep listesi hazırlamıştı. Ama görünen o ki New York'ta biraz daha Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki süreç daha hızlı ilerlemiş gibi görünüyor. Ve nihayetinde Suudi Arabistanlı bir heyette Filistin yönetimini ziyaret edecek, normalleşme meselesini konuşacaklar. Büyük ihtimalle Filistin tarafını bazı şeylere ikna etmeye çalışacaklar gibi görünüyor arkadaşlar. Ve Filistin'e dair son haber, yerleşimciler Yom Kipur'da El Aksa'yı taşladı. Ve Suudi Arabistan dahil olmak üzere bölge ülkeleri bu eylemi kınadılar arkadaşlar. Mısır'a gelelim. Şimdi Mısır bölgenin en kalabalık, en büyük nüfusunun olduğu ülke. 100 milyonun üstünde nüfusu var. Ve buğday, tahıl daha doğrusu buğday başta olmak üzere tahıl ihtiyacını yurt dışından sağlıyor. Ağırlıklı olarak da Ukrayna ve Rusya'dan sağlıyordu arkadaşlar. Ukrayna krizi patlayınca Mısır'da un, ekmek, gıda fiyatları, hatta bildiğiniz yemek fiyatları, mutfak masrafları birkaç kat arttı. Enflasyon olarak insanlara yansıdı Ukrayna krizi. Şimdi Mısır bu yıl da benzer bir şeyin yaşanmaması için Kazakistan'dan buğday almak istiyor. Ama bunu almak için parası yok Mısır'ın. Çünkü çok ciddi bir ekonomik kriz var Mısır'da da. Ve aynı zamanda Mısır lirasının dolar karşısında düşüşüne engel olamıyorlar. Dolayısıyla Mısırlılar da Birleşik Arap Emirlikleri'ni ikna etmeye çalışıyorlar ki Birleşik Arap Emirlikleri Kazakistan'dan alınacak buğdayı finanse etsin. Eğer Birleşik Arap Emirlikleri bu konuda ikna olmazsa o zaman ne yapacaklar hiç belli değil. Çünkü tam da Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri geliyor arkadaşlar. 10-12 Aralık'ta Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Bakalım Sisi'nin karşısına birileri çıkabilecek mi aday olarak ciddi yani rakip olarak göstermelik olarak değil rakip olarak birileri çıkabilecek mi? Eğer bu buğday krizini çözemezse Sisi yönetimi elbette ki bu da seçim döneminde Sisi'nin aleyhine sandıklara da yansıyabilir. Evet, şimdi bir de Mısır'la NATO arasında bir görüşme yapılmış. Bu görüşmenin temel gündem maddesi de askeri konularda işbirliği yapmak. Arkadaşlar 73 Savaşı'ndan beri, 73 Savaşı'ndan sonra daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nden askeri yardım da alıyor Mısır. Aralarındaki ilişkiler oldukça derin ve çeşitli. Gerçi Mısır'ın Rusya ile de ilişkisi var, Çin'le de ilişkisi var, NATO ile de ilişkisi var. Evet, Tunus'a gelelim. Tunus, Avrupa Birliği Tunus'a yasa dışı göçü tutması için 135 milyon dolar vereceğini duyurdu.
Bu arada Tunus'la Avrupa Birliği arasında bu göçmenlerin kontrol edilmesine dair bir stratejik belge imzalandı Temmuz ayında. Bunlar olurken Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar bir açıklama yapmış ve demiş ki düzensiz göçmenlerin ülkemize yerleşmelerine, ülkemizde kalıcı olmalarına izin vermeyeceğiz demiş. Diğer taraftan Tunus deport ediyor, yani sınır dışı ediyor yakaladığı göçmenleri, ama bu göçmenler büyük ölçüde çöl bölgesi ya da sıkıntılı bölgelerde çok ağır şartlarda yaşıyorlar. Bir kısmının da hayatını kaybettiğine dair haberler var bölge basınında da. Bu nedenle Tunus oldukça eleştiriliyor arkadaşlar. Ve Libya'ya gelelim. Libya ve Tunus son iki ülkemiz. Libya ve Fas son iki ülkemiz. Libya'da biliyorsunuz çok büyük bir sel felaketi gerçekleşti. Son rakamlara göre 11 bine yakın insan hayatını kaybetti. Bu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin kimlik belirleme işlemleri başladı. Aynı zamanda kayıpların listelerinin oluşturulması için de çalışmalar yürütülüyor. Sel felaketinden dolayı aralarında Derne Belediye Başkanı'nın da olduğu 8 kişi tutuklanmış. Bir de zaten bu büyük sel felaketinin temel sebebi iki tane barajın arka arkaya yıkılması olmuştu. Şimdi bu barajların yıkılmasının ardından suyun kontrol edilebilmesi için 3 yeni barajın inşa edilmesine karar verilmiş. Ve en önemlisi de şu arkadaşlar, şimdiye kadar Derne'deki felaket dolayısıyla Libya'ya 24 farklı ülkeden 70 uçak, 8 gemi dolusu yardım malzemesi gönderilmiş. Ama Libyalılar bile diyor ki ülkemizdeki çok başlılık yüzünden yardımlar aksıyor, yardım malzemelerinin dağıtılması gibi konularda ciddi organizasyon sıkıntıları yaşanıyor demişler. Ve Fas. Son birkaç haberimiz, son iki haberimiz hatta. Fas'ta da yine yıkıcı bir deprem meydana gelmişti. 2000'den fazla insan hayatını kaybetti arkadaşlar. Depremin ardından tabii okullar falan da yıkıldı. Çadırlarda eğitime başlamışlar öğrenciler. Hatta fotoğrafları falan da vardı basında. Çadırlarda ders gören çocukların. Diğer taraftan şimdi depremin ardından yolların, köprülerin, ondan sonra kamusal bölgelerin inşa edilmesi gerekiyor. Yeniden imarının gerçekleştirilmesi lazım. Bununla ilgili bir kesim demiş ki mahkumları çalıştıralım demiş. Hukukçular da dahil olmak üzere bir kesim de diyor ki hayır, öyle şey olmaz. Bu uluslararası insan haklarının ihlali olur. Biz bunu yapamayız diye böyle bir tartışma var Fas'ta. Ama Fas'taki tek tartışma bu değil arkadaşlar. Bir de Fransa ile ilgili kriz gittikçe büyüyor. Şimdi Fas'ta yeni bir sosyal medya kampanyası başladı. Diyorlar ki Fransa'ya vize uygulayalım çağrısında bulunuyorlar bu insanlar. Neden? Şundan dolayı. Şimdi depremden önce Fransa Faslılar için vize şartlarını ağırlaştırmıştı. Depremden sonra Fas Fransa'nın yardımını kabul etmedi. Ondan sonra Macron buna çok bozuldu ve Fas'taki hükümeti yok sayıp doğrudan Fas halkına seslenen bir konuşma yaptı. Öyle olunca da Faslılar arasında bu durum, işte Macron'un üslubu eski sömürgelerine hala tepeden baktığını gösteren bir bakış açısıyla yapıldı bu konuşma şeklinde, bir takım tepkilere sebep olmuş. Macron'un özellikle son konuşması, yani hükümeti yok sayıp doğrudan halka hitap etmesi insanlarda bir takım öfkeyi tetiklemiş. Bundan dolayı da Fransa'ya vize uygulayalım diye bir sosyal medya kampanyası başlamış arkadaşlar. Evet, şimdi benim aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Şimdi ben chat kısmına bakacağım hızlı bir şekilde. Evet, bakalım. Evet.
Geçmiş olsun bu arada. Aranızda rahatsız olanlar varmış. Geçmiş olsun tekrar. Sorunuz yok herhalde arkadaşlar. Kendi aranızda sohbetler bunlar. Cem Yıldız demiş ki Lübnan'da sanırsam Suriyeli göçmen sayısı Lübnanlıları geçti. 1/3 oranında şu anda nüfus. 3 tane Lübnanlıya karşı bir Suriyeli var. Ama doğum oranları, doğum hızı oranları göz önüne alındığında önümüzdeki 5 yıl, 5-6 yıl içinde Suriye nüfusunun Lübnanlılara eşit olacağı, hatta Lübnanlıları geçeceği tahmin ediliyor. Geçmiş olsun Erdoğan Bey. Bu arada kendinize dikkat edin arkadaşlar. Gerçekten ortalıkta yeni bir salgın var. Evet, bakalım bakalım. Muharrem Palaz demiş ki Hamas'ta çatışmanın dozunu artıracağız diye açıklama yapıyor. Neyine güveniyor anlamadım. Sanırım İsrail, Suudi Arabistan görüşmelerini bir şeylere zorlamak için mi veya böyle devam etmesini mi istiyor demiş. Yani Hamas'tan beklenen açıklamalar arkadaşlar. Sonuçta geri adım atamaz Hamas duruş itibariyle. İsrail'i zorluyorlar da attıkları roketlerle vesaire ama sonuçta İsrail'in arkada koskoca bir askeri sanayisi var. Hamas için öyle bir durum söz konusu değil. Kendi yerel roketlerini vesaire üretiyor olsalar da İsrail'in askeri teknolojisiyle Hamas'ın elindeki silahları kıyaslamak çok mümkün değil elbette. Bunun dışında Suudi heyetinin Hamas'la görüşeceğini hiç zannetmiyorum. Hatta Suudi heyetinin Hamas'ı dikkate alacağını hiç zannetmiyorum arkadaşlar. Çünkü Suudi Arabistan Müslüman kardeşlerden nefret ediyor. Terör örgütü olarak sayıyor ve Hamas da Müslüman kardeşler biliyorsunuz. Müslüman kardeşlerin Gazze kolu olarak kurulmuştu zaten. O yüzden Müslüman şeye karşı Suudi Arabistan'ın Hamas'a karşı belli bir mesafede durduğunu biliyoruz. Evet, bakalım bakalım başka ne var? Evet, Fabrizio Novello demiş ki size de merhaba, teşekkür ederim. İsrail ile Suudi Arabistan'ın yakınlaşması somut adımlar atma noktasına geldiğinde Yemen ve Filistin'e nasıl bir yansıması olur? Yemen'e nasıl etki eder bilmiyorum açıkçası. Çok etki edeceğini ben zannetmiyorum çünkü büyük ihtimalle Suudi Arabistan onu dosya olarak ayıracaktır. Çünkü Suudi Arabistan yani Yemen meselesi daha çok İran'la alakalı bir mesele. Ama Filistin meselesini kesinlikle %1 milyar etkileyecek arkadaşlar. Bununla ilgili de bugün İsrail'den üst düzey bir yetkilinin adını unuttum şimdi açıklaması vardı ve yetkili açıkça diyor ki eğer diyor biz yani İsrail olarak Suudi Arabistan'la uzlaşırsak, normalleşirsek bu durumda Filistinliler büyük ölçüde izole olacaklar diyor zaten. Evet, bakalım bakalım. Evet, Azat Ağayev demiş ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin Haseke kentinde konsolosluk açması sizce mümkün mü? Böyle bir haber var açıkçası. Geçtiğimiz günlerde bu haberi aktarmıştım ben zaten sizlere. Konsolosluk değil hatta Şam'daki büyükelçiliğini Haseke'ye taşıma konusunda bir toplantı gerçekleştirmiş Amerikalı yetkililer. Yani mümkün olur mu? Eğer böyle bir şey yaparlarsa gerçekten e, yani bölgede deprem etkisi yaratacaktır. Yani Suriye'yi de etkileyecek, bu Irak'ı da etkileyecek, Suudi Arabistan'ı, Rusya'yı, İran'ı, Türkiye'yi. Yani o yüzden çok çok başka bir yere gider o. Bekleyip göreceğiz açıkçası.
Evet, Muharrem Palaz demiş ki SDG'nin sokağa çıkma yasağına Amerika nasıl bakıyor? Bununla ilgili bir şeye denk gelmedim ben açıkçası, bir habere. Bu durum SDG içinde ayrışmaları tetikler mi? Zannetmiyorum. Bölgede yeni çatışmalara yol açar mı? Açabilir. Yani aşiret meselesinin, aşiret kavgasının, aşiretlerle daha doğrusu şey ne derler, yatıştırılması gerekiyor ortamın. Eğer tam olarak uzlaşmazlıklar çözülmezse elbette ki çatışmalar bugün olduğu gibi tekrar patlayabilir. Cem Yıldız, ben size cevap vereyim. Şimdi eğer Amerika Haseke'ye elçilik veya konsolosluk açarsa orayı Şam hükümeti olarak mı yoksa Rojava olarak mı tanıyacaklar? Rojava olarak tanıyacaklar. Yani hatta onunla ilgili o haberin yer aldığı, daha doğrusu aktardığım gün yerel basınlarda bir takım işte uzmanlardan da görüş almışlardı. Uzmanlar mesela diyor ki bu kesinlikle Suriye'nin parçalanması demektir diyor. Yani Amerikalılar konsolosluk değil de büyükelçiliği eğer Şam'dan Haseke'ye taşırlarsa Kürtlerin lehine taşıyacaklar. Öyle bir durumda öz yönetimin lehine taşıyacaklar. Bu da elbette ki yani diplomatik açıdan çok çok farklı yerlere götürecektir Suriye meselesini. İzan Zafer demiş ki selamlar, İdlib'de Türkiye HTŞ ile savaşa mı gidiyor? Görmedim açıkçası öyle bir haber. Yani sahada öyle bir duruma denk gelmedim. Evet, bakalım. İdlib'de bir statüko var. Yani çok ekstra bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Hani arada bir Rusya hava saldırısı yapıyor. Arada bir oradaki gruplar Suriye ordusuna saldırıyor vesaire ama çok ekstra bir şey yok şu aralar. HTŞ daha çok işte kendi içinde şeye girişmiş durumda. İşte yönetim kadrosuna ya da üst düzey komutanlara yönelik bir komplo kurma gerekçesiyle kendi militanlarının peşine düşmüş durumda şu anda. Fabrizio Novello, benim bildiğim kadarıyla Libya'daki sel olayında yıkılan iki barajın Türkiye'ye ait firma tarafından inşa edilmişti. Benim bildiğim kadarıyla arkadaşlar o Yugoslavya merkezli bir şirket tarafından inşa edildi diye biliyorum ben. Ama onu tekrar kontrol ederim. Türk şirketini görmedim ben açıkçası. Evet, bakalım bakalım. Evet arkadaşlar, bu akşamlık bu kadar. Sorularınız ve yorumlarınız için ben çok teşekkür ederim. Yarın akşam burada olacağım zaten. Birol Başkan'la bir yayın yapacağız. Güzel de bir yayın olacak. Yarın akşam da sizleri sorularınız ve yorumlarınızla birlikte bekliyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.